Motorcunun Güncesi'nden herkese merhaba. Bugünkü rotam Elazığ, Harput. Harput başlı başına bir tarihseli. En basitinden Harput Kalesi'ne baktığımızda M.Ö. 8. yüzyılda Urartular tarafından yapıldığını görüyoruz. Onun haricinde şu an ekranda görmüş olduğunuz panoramik Harput evleri, mimari yapıları, taş kesmeleri ve buna benzer pek çok özellikleriyle ön plana çıkan tarihi turistik bir yer durumunda şu anda. Geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerler arasında Harput Kalesi, Hüseyinlik Yolu, Dabakhane Şifahanesi Şifalı Suları, Harput Ulu Camii ve Arap Baba Türbesi'ni görmeden geçmemeniz kesinlikle tavsiye edilir. O halde dilerseniz sizlerle birlikte şimdi bahsettiğimiz yerleri görelim. Öncelikle hoş geldiniz. Şu an Harput Arap Baba Türbesi'nin içindeyiz. Görünen zatımızın bedenidir. Vücudu bozulmamış, çürümemiş, hala duruyor gerçekten. Bu Allah dostu 2009'a kadar açıktaydı. Biz erkek olarak o açık haliyle görebiliyorduk. Daha sonra Vali Bey'in kararıyla şöyle örtülü uygun görmüş. Artık daha şu örtülü vaziyette ziyaret edilmektedir. Arap babamız da Büyük Selçuklu'nun Sultan Alparslan'ın döneminde yaşanmış büyük bir komutandır İslamiyet'in yayması için. 1080'li yıllarda burada şehit olduğunu söyleniyor. Ama Arap babanın başı kesiktir gerçekten. Başın kesik olması da farklı rivayetler var ama en doğru rivayet de şöyle anlatılıyor halk arasında. 1200'lü yıllarda da Harput'ta bölgede büyük bir kıtlık meydana geliyor. Kulaklık oluyor. Bir türlü yağmurlar yağmıyor. O dönemin kıtlığın tamamıyla son noktasına gelmiş. Harput'un halkı toplanıyor, yağmur duasına çıkıyor. Arap babamız vefat etmiş, şehit olmuş, bulunduğu yerin alt kısmında yatıyormuş o dönemde. Harput'umuzun hükümdarı Selvi ismi yaşlı bir kadın rüyasına giriyor. Ancak Allah'ın çok sevdiği bir kulu Arap babanın başı suya atılırsa kulaklık bitecek ve yağmurlar yağacak. Selvi Hanım 1, 2, 3 gece aynı rüyayı görünce kabristana varıyor. Arap babanın başını kesip suya atıldığını aşağı dereye suya atılıyor. Öyle bir yağmur yağıyor ki bu sefer kıtlık bitiyor, bolluklar, bereketler artıyor. Ama bu sefer yağan yağmur durmuyor, felakete dönüşüyor. Bu Allah dostu tekrar o Selvi Hanım'ın rüyasına giriyor. Diyor ki o başımı tekrar götürün yerine koyun yoksa yağmurlar durmaz. Başı tekrar getirip gövdenle bir ara konulduktan sonra yağmurlar kesiliyor ama gerçekten vücudun bozulmaması. Rabbim rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Burada görmüş olduğunuz türbe bu rivayetin aktarıldığı Arap Baba Türbesidir. Geldiğinizde mutlaka ziyaret edin. Etmeden geçmeyin derim. Elazığ'ın gelince görülmesi gereken en önemli değerlerinden bir tanesi de Ulu Cami. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bu eğri minaresiyle tanınan bu cami bir nevi İtalya'daki Pisa Kulesi'ni hatırlatmakta. Peki buranın hikayesi ne? Neden gelip görmeliyiz? Bu cami Anadolu'da inşa edilen en eski camilerden biri. 1156-1157 senelerinde Artuklulardan dönemin hükümdarı Fahrettin Karaaslan'ın yaptırdığı biliniyor. Peki bu kadar önemli kılan şey ne? Bu caminin öyle bir hikayesi var ki duyanları bir kere daha şaşırtıyor. Bu cami inşa edildikten sonra Fahrettin Karaaslan mimarı yanına çağırır. Cami gerçekten sağlam mı diye sorar. Mimar ise elbette der. Bu cami o kadar sağlam ki iple bağlayıp çekseniz bile asla yerinden kıpırdatamazsınız. O halde der iddianı görelim. Caminin minaresine ip bağlanır ve bir grup asker tutar, iyice asılırlar ipe ve çekerler. Bakarlar ki minare eğilmeye başlıyor. Bu duruma mimar çok üzülür. Ellerini açar, dua eder. Ya Rabbi yüzümü kara çıkarma, bu minareyi daha fazla eğdirme. Duası kabul olacak ki eğile eğile işte bu kadar kalmıştır.
Türkiye'de, Anadolu'da eğri minareler arasında belki de en önemli yapıdır. Dediğim gibi İtalya'ya Pisa Kulesi'ne gitmeye gerek yok. Hemen şuracıkta Anadolu'da Elazığ'ın Harput'unda zaten eğri bir minaremiz var. Gelip bunu görmeye de değer derim. Harput Kalesi Artuklular döneminde inşa ediliyor. Milattan önce 8. yüzyıla tarihleniyor. O dönemde başta Kral Manua ya da 1. Arguşti'nin olduğundan söz edilir. Bu kalenin eskiden beri de bir karakol kalesi, yani savunma amacıyla yapıldığı görülmektedir. Sürekli el değiştirdiğini görüyoruz. Gerek Selçuklular, gerek Safeviler, gerek Osmanlılar, gerekse daha öncesinde Bizans, Roma ve Artuklular gibi pek çok medeniyet arasında sürekli el değiştirmiş bir kaledir. Ta ki yerleşik düzenine artık Osmanlı Devleti'nin burayı tamamen hakimiyeti altına almasıyla birlikte olmuştur. Ancak başta kimin olduğundan ziyade bizim dikkatimizi çeken şey şu aslında: yapılma hikayesi. O dönemde Elazığ'da bir su kıtlığı başlar. İnsanlar resmen bu kuraklıktan kırılacaktır. Kalenin surları, burçları yükseldikçe harçları karmak için de suya ihtiyaç vardır. Bir türlü çare bulunamaz. Ta ki hayvancılığın ve sütün bol olduğunu fark ettiklerine kadar. İşte bu kalenin harcı o dönemde hayvancılık ve süt çok fazla olduğu için buralarda sütlerle yoğrulmuş. Kalenin adı da halk arasında Süt Kalesi olarak geçer. Etimolojik olarak incelediğimizde ise har, taş, put, kale şeklinde, yani taş kale olarak adlandırılır. Bu kale ile ilgili Harput'un özdeşleşmiş pek çok efsanesi vardır. Bu efsanelerden bir tanesi de şudur: kalenin pek çok dehlizi vardır. Bu dehlizlerden birinde güzeller güzeli bir kız yaşar. Ancak büyülü olduğundan sürekli kendisi için yaptırılan bir altın köşkte uyumaktadır. Her yıl bir kez uyanır. Süt Kalesi yıkıldı mı? Katırlar kuzuladı mı? Dere hamamının yerinde yeller esiyor mu diye sorar. Sonra tekrar uykuya dalar. Eğer bu sayılanlar gerçekleşirse, yani Süt Kalesi yıkılır, katırlar kuzular, dere hamamının yerinde yeller eserse Harput'un yıkılacağı ve kıyametin kopacağına inanılır. Söyleneceğe göre başka bir efsane daha vardır. Bu efsanenin Artukoğulları yahut Yavuz Sultan Selim dönemine denk geldiğinden bahsedilir. Harput Kalesi işgale uğrayacaktır. O dönemde kaleyi savunmak isteyen komutanın aklına çok dahiyane bir fikir gelir. Kalenin hemen burçlarına kumdan torbalar yerleştirir ve her birine de tıpkı insanmış gibi baş koyar. Uzaktan bakıldığında tıpkı gerçek bir askere benzemektedir. Hatta geceleri bu kumdan askerlerin eline meşaleler verilir. Diğer askerlere ise kalenin burçlarında yürümesi söylenir. Dışarıdan gelen ordu kalede çok fazla asker olduğunu görünce fikrinden vazgeçer. Harput Kalesi ile alakalı 4. efsanemiz şu şekilde. Rivayet edilir ki zamanında burada bir mahkum vardır. Bu mahkum saldırı altındaki Harput Kalesi'nin zindanlarında bir komutana şunu söyler: beni serbest bırakırsanız size suyun yolunu gösteririm. Mahkumun bu sözleri hükümdara iletilir. Hükümdar ise biraz şüphecidir. Her ne kadar ondan şüphe etse de diğer taraftan suya da ihtiyaç vardır. Mahkumun serbest bırakılmasını emreder. Mahkum ise sözünü tutar. Gizli dehlizlerin birinden aşağı iner, su kaynağını bulur. Bir müddet bu su kaynağıyla birlikte Harput daha çarpışmaya devam eder ve bir rivayete göre de bu çarpışmada büyük bir zafer kazanır. İşte son efsanemiz de bu şekilde.
Motorcunun güncesiyle bugün bir Harput hikayesini ele aldık. Bu ve buna benzer hikayelerin devamı için beni takipte olmayı, bu kanalı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada bu videoyu bitirmeden önce özel teşekkür. Bu videonun çekiminde ve aynı zamanda hikayenin nerelerde geçtiğini bana doğrudan söyleyen Zeynep Pala'ya, henüz mevsimin motor için çok uygun olmadığını söyleyen, bunu iddia eden ve bana sponsor olmaktan çekinmeyen babam Cengiz Saka'ya, çünkü aracını tahsis etti ve bu hikayenin peşine madem gideceksin, o halde kendi aracımla, özel aracımla git dedi. O yüzden bu gerek bu eğri minare gerekse maden videosundan dolayı kendisine de sponsorluğundan ötürü çok teşekkür ediyorum. Ve bununla birlikte gerek kamera arkasında, gerek kamera önünde, gerekse anlattığı hikayelerle bütün güzide insanlara teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.